Düşünün. Binalar, köprüler ya da yollar zamanla çatladığında bir ustaya ya da onarıma gerek kalmadan kendi kendilerini onarabiliyor. Bilim kurgu gibi mi geliyor yoksa? Artık değil. Bilim insanları geleceğin şehirlerini şekillendirecek devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Kendi kendini onaran canlı beton. Peki bu nasıl mümkün oldu? İçinde canlılar mı var? Ve bu teknoloji geleceğimizi nasıl değiştirecek? Hadi birlikte keşfedelim. Keşfe başlamadan kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla ilginç bilgi ve gerçekler için kanala abone olun. Detaylara hemen başlıyorum. Canlı beton, içine yerleştirilen özel mikroorganizmalar sayesinde çatladığında kendi kendini onarabilen bir yapı malzemesidir. Bu mikroorganizmalar çatlaklar oluştuğunda harekete geçiyor, nemle birlikte kalsiyum karbonat üreterek çatlakları dolduruyor. Adeta mikroskobik inşaat işçileri gibi çalışıyorlar. Kullanılan bakteri türü Bacillus pseudofirmus ya da Sporosarcina pasteuri. Uykuda kalabiliyorlar ve yalnızca çatlak oluştuğunda uyanıyorlar. Canlı betonun içinde bakterilere besin sağlayan kalsiyum laktat yer alıyor. Beton çatladığında içeriye su sızıyor ve bu su bakterileri aktif hale getiriyor. Bakteriler kalsiyum laktatı tüketerek kalsiyum karbonat yani kireç taşı üretmeye başlıyor. Bu madde çatlağın içini dolduruyor. Tıpkı doğal bir onarım gibi. Peki bu canlı beton sadece ilginç bir bilimsel deney mi? Yoksa geleceğin inşaat sektörünü kökten değiştirecek bir devrim mi? Cevap: muhtemelen ikisi birden. Klasik beton, dayanıklılığına rağmen zamanla doğanın gücüne karşı koyamıyor. Yağmur, don, kimyasal erozyonlar ve sismik hareketler betonun çatlamasına ve çökmesine yol açıyor. Ancak canlı beton bu süreci tersine çevirebilir. Yapılar artık pasif değil, aktif hale geliyor. Düşünün, bir köprü çatlıyor ama birkaç gün sonra çatlak kendi kendine kapanıyor. Ne mühendis çağırmak gerekiyor ne de milyonlarca dolarlık bakım. Bu sadece bir maliyet avantajı değil, aynı zamanda çevresel bir kazanım. Çünkü her beton onarımı yeni karbon salımı anlamına geliyor. Oysa bu yeni teknolojide beton hem daha uzun ömürlü oluyor hem de çevreye daha az zarar veriyor. Ayrıca bu sistem betonun nem dengesini de iyileştiriyor. Su sızmalarının önüne geçildiği için donma, çözülme gibi hasar verici süreçler de engellenmiş oluyor. Peki bu teknoloji nerelerde kullanılacak? Şu anda Hollanda, İngiltere, ABD ve Güney Kore gibi ülkeler canlı betonun çeşitli versiyonlarını test ediyor. Özellikle şu alanlarda umut verici sonuçlar elde ediliyor. Köprü ve tünel yapımı. Ulaşım altyapısında en çok bakım gerektiren yerlerden biri olan köprüler, canlı beton sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet verebilir. Yeraltı su yapıları. Su sızıntılarına karşı ekstra dayanıklılık sağlayan bu beton baraj ve kanalizasyon sistemlerinde çığır açabilir. Deniz yapıları. Tuzlu suya karşı daha dayanıklı hale gelen yapılar, limanlar ve deniz duvarları için büyük avantaj sunar. Ve belki de en heyecan verici potansiyel, uzay inşaatları. NASA ve ESA gibi kurumlar bu tür biyolojik malzemelerin Mars veya Ay gibi zorlu ortamlarda kendi kendine onarım yaparak kalıcı koloniler kurulmasında kullanılabileceğini araştırıyor. Her devrimsel yenilik gibi canlı beton da
bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Maliyet, şu anda bu teknolojinin üretim maliyeti geleneksel betona göre 2 ila 4 kat daha yüksek. Ancak uzun vadede bakım masraflarını ciddi şekilde azalttığı için bu farkın kapanması bekleniyor. Performans. Her koşulda aynı performansı gösterecek mi? Örneğin çok kuru ya da çok tuzlu ortamlarda bakterilerin hayatta kalıp kalamayacağı halen araştırılıyor. Etik ve biyogüvenlik. İçerisinde mikroorganizmalar bulunan bir yapı malzemesi bazı çevrelerde soru işaretlerine yol açabiliyor. Bakteriler doğaya sızarsa ne olur? Sorusu halen tartışma konusu. Yaygınlaşma süreci. Mevcut beton sektörünün devasa ölçeği göz önüne alındığında bu teknolojinin yaygınlaşması zaman alacak gibi görünüyor. Standartlara uygun hale gelmesi, test edilmesi ve inşaat şirketleri tarafından kabul edilmesi için daha fazla zaman ve pilot proje gerekiyor. Kanala abone olmayı unutmayın. İnsanoğlu binlerce yıldır doğayı taklit ederek daha iyi yapılar inşa etmeye çalışıyor. Canlı beton ise bu taklidi bir adım ileri taşıyor. Yapılar artık sadece statik değil, adeta yaşayan organizmalar gibi davranıyor. Kendi kendini onaran yapılar sadece mühendislik değil, mimarlık felsefesini de dönüştürebilir. Belki de gelecekte evlerimiz nefes alacak. Çatladıklarında bize haber verecek, hatta kendi içlerini yenileyecek. Bu doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yapı anlayışının kapılarını aralıyor. Binalar artık ölü değil, yaşayan, uyum sağlayan ve onaran sistemler haline geliyor, canlı beton. Belki de 21. yüzyılın en heyecan verici yapı teknolojilerinden biri. İnşaat sektöründe sessiz bir devrim başlamış olabilir. Peki sizce bu teknoloji yaygınlaşır mı? Evimiz, okulumuz, köprülerimiz bu betonla mı yapılmalı? Görüşlerinizi aşağıda yorumlara yazın. Bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bu tür içerikler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, gelecek kendini onarabilen yapılarda saklı olabilir.